Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle en sevdiğim makarna tariflerinden biri olan karidesli Alfredo makarna yapacağım. Ve bu tarifimde kullandığım makarna eskiden veya günümüzde az da olsa annelerimizin yaptığı o bol yumurtalı erişte makarna kullanıyorum. Bunun da İtalyancası tagliatelle. Malzemelerimizi şöyle sayayım. İzmir tulum var, taze şeker karideslerim var, soğan, sarımsak, krema, 3 tane kuru biber ve maydanozum var. Ayrıca tuz ve karabiberim var. Yaparken deglaze işleminde Makedonya'dan aldığım çok güzel Sauvignon beyaz şarap kullanıyor olacağım. Bütün aşçıların da dediği gibi içimini sevmediğiniz, hoşunuza gitmeyen bir şarabı da asla yemeklerinizde kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Videomu beğenip altına yorumlar yaparsanız da videomun daha çok insana ve kişiye ulaşmasına sağlamış olacağız. Bana destek olmak istiyorsanız da videolarımı paylaşıp kanalıma abone olup bildirimler çanını açarak da yeni paylaştığım videolardan ve tariflerden anında haberdar olabilirsiniz. Şeker karideslerimizi hazırlayalım. Güzel makarnamızı pişirip afiyetle yiyelim. Hadi başlayalım. Bu şekilde şeker karideslerimi ayıklamaya geçiyorum. Zaten çok kolay. Bunları daha önce yıkadım. Zaten hepsi çok taze gördüğünüz kafasını alıyorum. Ardından şöyle ortasından tutup bütün kabuklarını çıkartıyorum. Küçük bıçağımı alıp şöyle sırtını açıp o içindeki şu gördüğünüz çizgiyi alıyorum ve karidesim hazır. Şeker karideslerimi de temizledim, hazır. Şimdi en sevdiğim makarna tariflerimden karides Alfredo'yu pişirmeye geçiyorum. Öncelikle tavamın altını yakıyorum. Makarnamın sosunu hazırlayacağım. Ege bölgesinden, bizim oralardan sızma zeytinyağı ekliyorum biraz. Harika görünüyor. Yağım kızarken de hemen hızlı bir şekilde, zaten burada görüyorsunuz makarna suyum hazır. Tagliatelle, yani o annelerimizin bol yumurtalı yaptığı erişte makarnamızı haşlanması için suya atıyorum. Bir kişi için şu parçalarda 4'er tane bence yeterli. Bu tarifim 2 kişilik. Dolayısıyla 8 adet tagliatelle, yani erişte makarna atıyorum. Bir tane de benden olsun, 9 tane. Makarnalarımı orada olmaya bıraktım. Ama zeytinyağım şu anda harika bir şekilde kokmaya başladı. Bu ısındığını gösteriyor. Özellikle 2 orta boy soğanımı ekliyorum. Yemeği yaparken özellikle çelik tencere kullanıyorum. Çünkü soğan ve sarımsağı biraz karamelize edeceğim. Ardından da o Makedonya'dan aldığım beyaz Sauvignon şarapla bunu deglaze edeceğim. Teflon veya benzeri tavalar, granit tavalar, biliyorsunuz belli bir ısıyı geçince kaplamaları zehirli gaz çıkarmaya başlıyor. Dolayısıyla bu tarz yemeklerde kesinlikle döküm veya çelik kullanmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Soğanların biraz daha renk almasını istiyorum. Çünkü sarımsak soğana göre çok daha hızlı pişen bir ürün. Sarımsakları koyduktan sonra fazla vaktim olmayacak. Onun için soğanların iyice karamelize olup renklerinin dönmesini, hafif kahverengileşmelerini istiyorum. Aralarınızı da karıştırmayı unutmayın ki kesinlikle birbirine yapışmasınlar. Yine aynı anda yapmak çok kolay. Yaklaşık 10-12 dakikalık bir yemek zaten. Soğanlarım hafiften kahverengileşmeye başladı. Bu da oldukları anlamına geliyor. Artık sarımsakları ekleyebilirim. İçerisi enfes kokmaya başladı. Burada olup görmeniz lazım. Şimdi de şeker karideslerimi ilave ediyorum. Mümkün olduğunca az karıştırın ki bütün o lezzetler hem birbirine geçsin hem de bütün koyduğumuz malzemeler biraz böyle karamelize olup çok hızlı bir şekilde pişsinler. Soğan ve sarımsak için söylüyorum. Karidesler zaten çok kısa bir sürede pişiyor, biliyorsunuz. Çelik tencere olmasına rağmen herhangi bir şekilde hiçbir ürün tavaya yapışmadı. Çünkü çok yüksek ateşte pişiriyorum. Ve her şey hemen o ısınıp dağlandıktan sonra kendini bırakıyor ve lezzetli bir şekilde pişmeye devam ediyor. Ürünler tavanın dibine şöyle hafif hafif yapışıyor. Şimdi beyaz Sauvignon şarapla bunları hafifçe ıslatıp karışması için kazıyacağız. Deglaze dediğimiz işlem bu zaten. Bunun içine yaklaşık yarım çay bardağı kadar beyaz Sauvignon şarabından ekliyorum. Şarabımı ekledikten sonra hemen glaze işleminin tam olarak oluşması, o dibine, tavanın dibine yapışan lezzeti yemeğe geçirmek için spatulamın ucuyla da şöyle gördüğünüz gibi yemeğimin dibindeki parçaları, tencerenin dibindeki parçaları yemeğime karışması için karıştırıyorum. Daha doğrusu kazıyorum. Muhteşem kokular çıkıyor şu anda yemekten. İnanamaz. Daha çok karıştırmıyorum. Şimdi bu aşamada şarabın hem alkolünün uçması, aromasının çıkması ve buharlaşması ve lezzetinin daha derinleşmesi için şu şekilde bırakıyorum. Hemen suyu hafiften azaldı. Şarabım uçtu ve aroması daha da derinleşti. Şimdi bu aşamada yaklaşık
2-3 yemek kaşığı krema ekliyorum. İşte şimdi bu makarna tarifimi 3-4 kat daha fazla lezzetli yapacak olan ana malzememi, sürpriz malzememi ekliyorum. İzmir tulum, Bergama tulumu da deniyor. Bunu da en son üstüne koymak için ayırıyorum. Eminim oradan siz de görüyorsunuz. Şu sosun güzelliğine, kıvamına bakın. İnanın göründüğü kadar güzel ve lezzetli. O peynirle birlikte, İzmir tulumuyla birlikte lezzet 2-3 kat daha arttı. Şimdi zaten hızlıca pişen tagliatelle makarnalarımızı bunun üstüne ekleyeceğim. Ardından da bu enfes Alfredo karides makarnamız hazır olacak. Bu kadar yapması kolay ve pratik bir yemek. İşte yapması bu kadar kolay ama bir o kadar da lezzeti dorukta bir yemek tarifi bu. Diğer makarna tariflerinde de paylaştığım bir noktayı söylemek istiyorum şimdi. Makarnaları burada al dente pişirdik. Çünkü bir 2 dakikada zaten burada sosun içinde pişecekler. Dolayısıyla hamur olmasını istemiyorum. Makarna tarifimi kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum ve ardından da birebir her adımı uyguladığınızda aynı lezzeti alacağınıza garanti veriyorum. Şarap kullanmak istemezseniz de veya o an evinizde yoksa da deglaze işlemini hafif suyla, soğuk suyla yapmanızı öneriyorum. O da yine aynı şekilde aynı lezzeti veriyor. Çünkü zaten deglaze işlemindeki amacımız neydi? Tavaya yapışan o güzel lezzetleri tekrar yemeğin içine katmaktı. Bunu beyaz şarap veya suyla yapmanız çok fazla değiştirmiyor. Ama bunu şarapla yaparsanız da şarabın verdiği o lezzet ve aroma ve derinlikte yemeğe geçmiş oluyor. İzmir tulum tuzlu olduğu için buna çok fazla tuz eklemiyorum. Bolca karabiber ekliyorum sadece. Krema ve karabiber acayip bir ikili. Birbirine çok yakışıyorlar. Ocağımın şimdi altını kapatıyorum. Son bir kez karıştırıp ardından tabağa alıyorum. Tabağa alırken de size göstermek istiyorum. Çünkü sosunun ve makarnanın güzelliğini görmenizi istiyorum. Şöyle. Wow. Enfes görünüyor. Bütün lezzeti içinde barındıran sosundan eklemek istiyorum. Wow. Karides Alfredo hazır. Hadi şimdi tadına bakalım. Dayanamıyorum. Arkadaşlar eminim ki şu anda kamerada da görünüyordur. Neden bu tarifimin en favorilerden biri olduğu. Görüyorsunuz sosundaki o derinliği, lezzeti ve o şu anda burada olup duymanız gereken muhteşem kokuyu. İşte o yüzden en favori yemek tariflerimden biri. Karides Alfredo tarifim hazır. Eğer tarifimi beğendiyseniz ve bunun daha fazla insana ulaşmasını istiyorsanız ve beni desteklemek istiyorsanız da videomu beğenip altına yorumlar yapmayı unutmayın lütfen. Ayrıca kanalıma abone olup o yanındaki bildirimler çanını da açarak yeni yayınlayacağım ve yayınladığım bütün videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Güzel karideslerin üstüne miktar daha İzmir tulumu. Ardından orta acı kuru biberim var. Bunu ekliyorum. Harika bir lezzet patlaması veriyor yerken. Peki üstüne de biraz ferahlık için maydanoz eklemek istiyorum. Şu şekilde. Tattığınızda kesinlikle yorumlarınızı lütfen videomun altında bekliyorum. Yapması çok kolay gördünüz ama yediğiniz zaman hayran kalacaksınız. Hadi şimdi tadına bakalım. Gördüğünüz gibi bütün o yaptığımız güzel sos ve lezzetler şu anda makarnanın ve karidesin üzerine yapışmış durumda. Harika. Yani size şöyle söyleyeyim. Bir çatal makarnada bütün içine koyduğum lezzetleri alabiliyorum. Krema, soğan, sarımsak, şavignon, beyaz şarap, şeker karidesin o daha derin tatlılığı. Harika bir tarif. Bir o kadar da kolay. Tam bir üst düzey fine dining restoran yemeği. Kesinlikle bunu denediğiniz zaman pişman olmayacaksınız. Beğenip altına yorumlar yapmayı unutmayın lütfen. Ayrıca kanalıma abone olup o bildirimler çanını açarak da hem kanalıma destek olabilirsiniz. Yeni videolardan da anında haberdar olabilirsiniz. Mümkünse bu tarifimi yaparken şiddetle kaşar ya da beyaz peynir yerine ya da herhangi bir başka peynir yerine İzmir tulum, Bergama tulumu tavsiye ediyorum. Başka bir peynir, kaşar ya da beyaz peynir kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Bu tarifimin bir tık daha lezzetli olması, her zaman yediğiniz Alfredo makarnalardan bir tık daha farklı olması, tavuklu olur, balıklı olur. Ana sebebi İzmir tulumu ve Bergama tulumu. Kesinlikle bu peynir kullanmanızı tavsiye ediyorum. Başka bir videomla Planet Dünya Yemek kanalımda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.